Dostlar, Başak'ın burada ekolojik tarım serüveni. İşimiz zor, yolumuz uzun. Beraber başaracağız inşallah. Dolayısıyla bizim bu tohumları kendi emeklerimizle çoğaltmamız çok önemli. Bu arada bana ektirdin bakıyorum bunları. Ya Tolga görüyorum. abi yok, ben şey yapıyorum. Ha, Bir şey deniyorum. neymiş o teknik? Bana da anlat. Serpme, Ha, serpeleme. evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Bilezik yapıyor. Just clean. Köye göç etmek isteyenler için bir sermayesi düşük bir iş kapısı diyebilir miyiz? Ben mükemmel birisiyim çünkü şeker kullanmıyorum. Herkese merhaba sevgili dostlar. Köy Günlüğü kanalının bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomda söylemiş olduğum gibi sevgili arkadaşım Başak'ın yanına geldim. Solmera çiftliği. Onun da çok güzel bir... Hoş geldiniz. Tolga burada. Böyle bir karşılıklı interaktif bir video olacak. Aynı videolarda bunları görebileceksiniz. Dünkü videomda söylemiş olduğum gibi sevgili Başak'tan solucan gübresi almaya geldim. Ve geldiğimde onu bu şekilde yakaladım. İki YouTuber Merhaba. bir Herkese köprüde merhaba. karşılaşmış. Şimdi Başak'ın Ekolojik Tarla Yolculuğu isimli serisinin 3. bölümünün kameramanlığını yapacağım. Birlikte çekeceğiz. Sonrasında da benim videoma geçiş yapıp ben buraya solucan gübresini niçin almaya geldim, ne gibi bir şeyler ekmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere. Az önce Başak'ın videosunu bitirdik. Başak'tan solucan gübresi almaya geldim. Biliyorsunuz sebze yataklarına başladık. Ekim zamanı geldiği zaman da solucan gübresi kullanacağız. Niçin solucan gübresi kullanıyoruz ve bunu ne yöntemle kullanacağız? Bunları tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bilmediklerimi de Başak'a soracağım. Başak Solmera Çiftliği adı altında hem bir YouTube kanalı var hem de burada çok güzel bir hayat kurmuş kendisine. Eğer Başak'ın hayatını merak ediyorsanız hem onun YouTube kanalını takip etmenizi tavsiye edeceğim hem de Tolga Yalçın kanalında onun hayatının tüm detaylarını bulabileceğiniz harika bir söyleşi yaptık. Onun da açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz o videonun. Çok sevdiğim, müptelası olduğum zehir acı bir biber vardı. Geçen sene elimizde kahvaltı, öğle yemeği, bak anlatırken böyle ağzım sulanıyor, devam edemiyorum. Bir önceki bölümde bu tohumları ıslattım. Viyollerimi de getirdim, 70'lik. Şimdi bugün bunu yapalım mı burada, yoksa sen bana yapalım değil mi? Bence. Tamam, aynen. 2 dakika sürer zaten Tamam. bunu yapmak. Dostlar, Başak'ın burada ekolojik tarım serüveni adı altında bir serisi var. Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen atalık tohumlarını, üzerlerine de yazmış kimden ne gelmiş, hangi tohum, hangi tarihte ekilmiş, o kadar tertip düzenli ki çok da güzel bir sera yaptı burada kendisine. Valla Başak, kıskanılacak işler yapıyorsun. Neler çektiğini biliyorum. Ne zorluklar içinde bu mücadeleyi verdiğini de biliyorum. İşimiz zor, yolumuz uzun. Beraber başaracağız inşallah. Başaracağız tabii. Dur senin isotları bir çimlendirelim de Tamam. onları bir yola sokalım. Ondan sonrası kolay. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. 70 tane fide çok fazla değil mi? Bir biber için, yani bir aile için çok fazla. 70 tohumu getirdin. Evet. Tabii. Ama ben onu nasıl olsa ipe asıp kurutacağım ve bir sene içinde tüketme şansımız olduğu için Tabii o zaman pul gayet biber de güzel. yapabiliriz. Evet süper. Eşe dosta da veririz. İdealdir, uygundur. Ya gördüğüm kadarıyla sen harika atalık tohumlar toplamışsın burada. Evet, Ve bunların evet. burada üretimini yapıyorsun ve bu çok önemli. Senin videonda da bunu konuşmuştuk. Bu atalık tohumlarının tohum halinde bekletmektense ekilip toprakla buluşması, yenmesi, tüketilmesi Ve çoğaltılması ve tabii ki. tohumluklarının alıp aynı böyle bizim gibi zihniyeti sahip insanlarla paylaşılması vatan borcu ya. Öyle görüyorum ben. Kesinlikle öyle. Tohum geleceğimiz. Bu tohumları üretmiyoruz aslında Tolgacığım. Dolayısıyla bizim bu tohumları kendi emeklerimizle çoğaltmamız çok önemli. Çoğaltalım ki bu türler kaybolmasın. Anadolu biliyorsun çok verimli ve yüzlerce çeşit, yani her türden onlarca çeşide sahip, yüzlerce çeşide sahip. O yüzden bir tanesini bile çoğaltmak bizim için Çok önemli. bilmediğimiz büyük bir fayda sağlayabilir. Şimdi ben birazcık solucan gübresiyle karıştıracağım torfu. Şöyle yarı yarıya bir oran
gayet uygun olacaktır. Bu arada bunlar biber, küçük tohumlar. Yarım 1 santim derinliğe dikiliyor. Patlıcan, biber, domates gibi büyük tohumlar. Yani tohum büyüdükçe dikim derinliği artıyor. Bir tane koyuyorum Tolga çünkü senin viyollerin küçük. Bu arada bana ektirdin bakıyorum bunları. Ya ama işte video çekiyoruz bir yandan. Ben de bu arada sayende bütün günümü alan videoyu yarım saatte bitirmiş olmanın konforunu yaşıyorum. Ya ne şu mutlu an. bana. Bir şey söyleyeceğim. Birbirine böyle homojenize olsun diye mi her göze ayrı böyle bir ihtimam gösteriyorsun? Bunu ben yapıyor olsaydım şu anda nasıl yapıyordum biliyor musun? Şu leğeni alıp bunun üstüne bocalamıştım. Üstüne böyle elimi bastırmak suretiyle kapları doldurup dökülenleri sıyırıp geri dökmüştüm. Sonra işte kürdanla veya parmağımla böyle delerek yapmıştım. Ama Ya bunlar keyif işleri Tolgacığım. Yani hızlı da bitirebilirsin. Yani hani amaç böyle en hızlı şekilde bitirmekse onu da optimize edebilirsin. Ama işte burada sohbet ediyoruz bir yandan falan. Ben de böyle yaya yapıyorum. tabii canım, kovalayan mı var? Bu köy hayatında en güzel, en çok sevdiğim şey bu yavaşlık, buranın böyle sakinliği. Gün de uzun. Bir de erken kalkmaya başladım şimdi. Gün bitmiyor. Kaçta kalkıyorsun? Vallahi ezanla uyanıyorum. Oo, Tabii hava karanlık oluyor o zaman. İşlere başlayamıyorum. En güzel kitap okuma vakti o uykudan kalktığım ilk anlar. Hem kafa boş oluyor, rahat oluyor. tabii telefonun çalmadığı zamanlar. Özellikle akşamda çünkü yorgun oluyorsun. Evet. Ama o güne başlama enerjisiyle bir şeyler okumak gerçekten çok verimli oluyor. Biraz da bana ver istersen. Ben de diğer taraftan başlayayım. Sonra laf söz olmasın. Aman bütün şey. Geldi de bana isotlarını da diktirdi de bu kadar işimin arasında da. Şuradan ben koyuyorum. Sen de görürsün. Kapatmıyorum. Tamam. Ya çok büyük bir mucize değil mi bu ya? Yani ben genelde işte böyle çok duygusal takılmam ama bir de şimdi ömrü boyunca böyle hayatı köyde geçmiş insanlar ya abartma kardeşim işte tohumu toprağa ekiyorsun bu kadar basit bir şey diye olabilir ama şimdi biz çocukluğumuz boyunca bunları marketten aldık, pazardan aldık. Ve şu anda birçok çocuk bunların nasıl üretildiğini bilmiyor. Bizim çocuklar şanslı bu konuda. Ya bir tane ufacık bir parça ve bu bir biber olacak ve bunun içinden yüzlerce tohum çıkacak. Bir tanesinden değil mi? Evet. Onlarca. 70 tane fide olacak. Kaç kilo biber hasat edeceğimizi sen tahmin et. Evet ve o arada sen bu tohumları işte arkadaşlarına veriyor olacaksın. Onlar belki çoğaltacak. Keşke şöyle olsaydı. Keşke pazardan, marketten aldığımız her şey ata tohumuyla üretiliyor olsaydı ve herkes mutfağında kullandığı domatesin, salatalığın, kabağın, patlıcanın tohumunu alıp ondan sonra kendi balkonunda işte küçük bitki platformunda ya da varsa bahçesinde kendi kendine çoğaltabiliyor olsaydı. Para harcamasaydı diyorsun yani. Tabii yani tabii ama maalesef Sistem ne olacak? sistem ona göre tasarlanmadı. Sistem zaten hiçbir şekilde bize göre tasarlanmadı yani herhalde. En son gözetilen şey sistemde biziz. Daş mı yesin adamlar? Vallahi ne yerlerse yesinler. Sana versin biberi bir kere. Değil Ondan mi? sonra sen onu al üret. Ne güzel ya. Ya ne kadar insanlık dışı. Hiç olacak iş değil yani. Ya isteyen üretsin, isteyen üretmesin, gitsin üretenden satın alsın. Veya sen biber üret, o patlıcan üretsin. Birisi buğday üretsin. Yani bunlar çok ütopik şeyler değil aslında. Zamanında bu işler böyle yapılmış. Ben biraz daha karışım yapayım. Ben de hazır sen yokken burada rahat rahat özensiz çalışıyorum. Oh be! Neydi öyle ya? Tolga görüyorum. Abi yok ben şey yapıyorum. Ha. Bir şey deniyorum. Neymiş o teknik? Bana da anlat. Serpme, Ha, serpeleme. evet anlıyorum ben seni. Şöyle olabilir. Şey yok Uzaktan mu? yaparsak sorun yok. Bu bile biraz tazikli gibi sanki. Evet. O yüzden şöyle yapıyorum. Var ya üstünde havalı pompalı. Evet evet.
Aslında en güzeli onlar. Ben onlardan temin edeceğim bu iş için. Evet, maalesef Ortaca'da çok fazla alternatifin yok bu konuda. Biraz bekleyelim çeksin ki bu gayet yeterli bir sulama bu arada. Süper. Biraz araban batacak ama İsot için idare edecek. Sorun yok. Hiç önemli değil. Bizimki köy arabası. Emektar Toyota o. Ben de benimkini traktör gibi kullanıyorum. Arka koltukları hep yatık. Aslında Toros almamız lazımdı bizim ya. Ya En Toros'un güzel- da direksiyonu çok zor ya. Ben denedim onu. Evet, gayet güzel yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Ne demek? Hem verdiğin bilgiler için hem de emeğin için. Ne demek? Cansın. Tolgacığım, lafı olmaz. Ayağına sağlık. Sevgili dostlar, şimdi Solmera çiftliğinden ayrılıyorum. Başak'cığım çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Bir dahakine ben senin bitki yatakların için fideleri kapar gelirim. Hem Gamze'yi de görmüş olurum. Orada güzel bir sohbet yaparız gelişmelerle ilgili. Ne yapacağız? Var mı sende fide fazla? Yani burada herhalde 100 aileye yetecek bir fide var. Sana da çıkar diye düşünüyorum. Mutlaka çıkar. Tamam, çok sağ ol. Teşekkür Ayrıca ederim. keyifle paylaşırım tabii ki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İki dakika boş bırakmaya gelmiyorsun. Teşekkür ederim oğlum. Dostlar, neredeyse tamamladık. Son bir sebze yatağımız kaldı. Gamze'nin eli değdikten sonra iş çok hızlandı. Yani iki kişi tek kişinin yaptığından 2 kat hızlı yapmıyor. Galiba biraz da motivasyon etkisi de oluyor işin. Çok hızlı bitecek. Aleti edevatımızı topluyoruz. Dağınık bırakmıyoruz. Bir daha aradığımızda istediğimiz yerde buluyoruz. Birazdan ben bunları alıp ardeye koyacağım. Gamzeciğim, eline sağlık. Sayende bir işi bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi ne kaldı biliyor musun? Güzel bir planlama yapacağız. Hangi sebze yatağına kaç tane fideyi, hangi sebze yatağına hangi sebzeyi ekeceğimizin kararlaştırılması. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Engin'in yanına gidiyorum. Semaverde çay demlemiş. Biraz istirahat edelim. Baskın yapacağım derken köpeğe alarmı verdi. Engin iş üstünde. Taş yapıyor. Kolye yapıyor. Bilezik yapıyor. Just clean. Kardeşim, korkuttun mu? Özür dilerim. Panik atak var. Vallahi mı? Aha, gidiyordu adam. Ne haber? İyi vallahi, sen nasılsın? İyi, şunu kapatayım dur. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Of. Yine ne taşlar yapıyorsun?
Vallahi ben korkutmak için gelmedim. Böyle gizli gizli çekim yapayım diye geldim ama arkadan adamı Eyvallah öldürüyorduk. Yok ya, sıkıntı yok ya. Bir şey Otur mi? bir su iç. Yok yok, Git iyiyim bir su iyiyim. iç. Vallahi bir su iç. Şu damağını kaldır. Yok ya. Damağını Kardeşim. Yine şöyle bir ters ışıktan bir alalım. Ne taşı kardeşim bu? Kardeş, o agat taşı bantlı. Abi o Ne niyetindesin? Bir kolye mi olacak küçültüp? Kolye niyetindeyim. Şunlar opal taşlarım. Şundan da kesip küpe ve uç tarafına minik bir kolye. Küpe ve kolye şeklinde yapacağım şöyle. Şu anda Köy Günlüğü kanalındasınız. Ben Engin'i ziyaret ettim. Engin'i ilk defa görenler Tolga Yalçın kanalında bir videomuz var. Engin doğada bulduğu doğal taşlardan çok güzel kolyeler, bileklikler, özet olarak takılar yapıyor. O da Ankara'dan ailesiyle birlikte köye göçmüş bir dostum ve benim komşum. Instagram'ı da natural doğal taşlardı değil mi kardeşim? Natürel doğal taşlar. Ya şu şekilde uç yapacağım şunlara da, şuna da. Taşlara ilginiz varsa bu adamı takip edin. Bu adam bir taş aşığı. Bu arada taş onun için bir aşk. Abi kesinlikle bir aşk. Ama genelde taş sevdalıdır değil mi? Yani taşla ilgilenen herkeste bir aşk var Abi gördüğüm kadarıyla. kesinlikle. Ya bu doğadan çıkarması bir başka. İşlemesi zaten bir bambaşka. Adam diyorlar taş denince gözlerin içi parlıyor diyor. Ama ya şimdi parlamayacak gibi de değil ya. Ya taş çok farklı bir olay ya. Taş gerçekten çok güzel ya. Evet. İnsan Güzel bir rahat... geçim kaynağı mı kardeşim? Geçim kaynağım. Yani aynı zamanda da hani köye göç etmek isteyenler için bir sermayesi düşük bir iş kapısı diyebilir miyiz? İş kapısı olabilir mi? Evet olabilir ama işte net tarzda yapacağı. Ben hem toplayıcıyım hem de işlemeciyim. Genelde işlemeciliği yapan olmuyor ama toplayıcılık evet olabilir. Şu halde satabilirsin, örnek veriyorum. Ya biraz oradan sıçradığından dolayı azıcık kirle. Şöyle suya bandırıp göstereyim onu. Bandır kardeşim. Vay 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 maşallah ya çok çekici ya gerçekten Ya bak böyle. beni de zehirliyorsun biliyorsun değil mi? Yavaş Hayır, yavaş. ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Öyle mi? Özendiriyorum. Ha, bu arada toplayıcılık düşük sermayeli diyebiliriz. Sadece emek yoğun. Biraz da Sadece- bilgi sahibi olmak Kesinlikle, lazım. birazcık bilgi. Bir de şey var işte, yakıt paranız var. Ufak tefek el aletleriniz var. İşleme kısmında biraz maliyet var değil mi? İşleme kısmında Makineler maliyet pahalı. var. Yaklaşık 4 tane 5 tane makinenin toplamı 60 bin lira falan. Ne zamandan bahsediyoruz? Artmıştır onlar. 6 ay öncesinde. Artmıştır. Bu sıfır fiyat mı ikinci el fiyat mı? İkinci el fiyat. Vay Sıfır maşallah. olursa Evet. daha da farklı. Yanına yaklaşılmaz. Tamam kardeşim bak dilim damağım kurudu. Toprak atıyoruz bak ellerime bak ellerime. Sen ellerini gösteriyorsun. Bak nasır tuttu işleri. Kardeşim Kürekten. Hadi oturalım çay içelim. Hadi içelim bakalım. Ya kardeşim çok inovatif bir adamsın ya. Niye? Bu ne ya? Ya. Merhaba canım benim. Ya şimdi Allah aşkına bir açar mısın şunu? Yaman gelmedi canım evde. Ben de istiyorum bundan. abi şimdi ben bunu niye yapıyorum biliyor musun? Şimdi orada arkadaşlarla oturuyoruz. Ben burada şu pozisyona geliyorum. Eğiliyorum ve üflüyorum. Ama sen ustasın. Ustanın hası biliyorsun. Ha, çatalı Konusu günler. var evet. Artı 18. Onu vermemek için bunu mu icat ettin? Aynen öyle. Evet çatala karşı pervane dedik dostlar ve ben de istiyorum ya. Çok pratik. Sıkıntı yok. Kaşığa gerek yok. Gıcıklar vardır ya böyle. Şeker kullanmıyorum. kullanmıyor. Şeker kullanmıyorum ben. Seni lanet olası. Ben mükemmel birisiyim çünkü şeker kullanmıyorum. Şekersiz bir hayat. Sizin için de içiyorum. Tavşan kanı. Ya bu bir bu başka ya. Bir pazar günü. Semaver'de çay keyfi. Pazar günü. Evet. Çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Bu videonun da burada sonuna geldik sevgili dostlar. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Yarınki bölümde işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkası yarın serisi gibi oluyor biraz ama kendinize çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.